Büyücülük dünyasında bir savaşı kazanmak için sadece mürver asaya, yasak lanetlere ya da sadık bir orduya ihtiyacınız yoktur. Eğer kitlelerin zihnini yönetmek, gerçeği bükmek ve bir kahramanı bir gecede hainine dönüştürmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan en büyük silah mürekkeptir. Harry Potter evreninde Lord Voldemort'un bile ele geçirmek için acele ettiği, bakanlığın ise yıllarca suçlarını örtmek için bir kalkan gibi kullandığı o devasa güçten bahsediyoruz. Gelecek Postası. Sabah kahvaltısında baykuşların bıraktığı, kahve lekeleri ve balkabağı suyuyla ıslanan o rulo parşömenler sadece haber taşımaz. Onlar, büyücü toplumunun neye inanacağını, kime güveneceğini ve o gün kimden korkacağını belirleyen mutlak otoritedir. 1711 yılında kurulan ve Diagon yolundaki o kasvetli binasından yönetilen bu gazete, bazen gerçeğin soluk bir yansıması, çoğu zaman ise iktidarın en sadık kuklası olmuştur. Çoğumuz onu hareketli fotoğrafları ve sansasyonel manşetleriyle tanırız. Ancak sağ kalan çocuk manşetinden bir numaralı istenmeyen kişi manşetine giden yolda yaşananlar basit bir yayıncılık hatası değildir. Bu, bir toplumun sistematik olarak nasıl kandırıldığının hikayesidir. Rita Skeeter gibi zehirli kalemler nasıl dokunulmaz oldu? Cornelius Fudge, koltuğunu korumak için medyayı nasıl bir sopa gibi kullandı ve savaştan sonra bu kirlenmiş medya devi Harry Potter'ın ailesi tarafından nasıl içeriden fethedildi? Bugün manşetlerin arkasına, mürekkebin en karanlık tonuna bakıyoruz. Asalarınızı hazırlayın. Çünkü bazen kelimeler Avada Kedavra'dan daha derin yaralar açar. Gerçeği aydınlatmak için Lumos. Gelecek postasını anlamak için önce onun büyücü toplumundaki eşsiz ve korkutucu konumunu analiz etmeliyiz. Muggle dünyasında yüzlerce gazete, onlarca televizyon kanalı ve internet sitesi vardır. Bir kaynak yalan söylerse diğeri onu düzeltebilir. Ancak Britanya büyücü toplumunda medya tekeldir. Televizyon yoktur, internet yoktur. Sihirbazın kablosuz ağı daha çok müzik ve eğlence odaklıdır. Geriye dünyada ne olup bittiğini öğrenmek için tek bir kaynak kalır. Gelecek postası. Bu da şu anlama gelir: gazete bir şeyin gerçek olduğunu yazarsa, o şey halkın %99'u için tartışmasız gerçektir. Alternatifin olmaması, gazeteyi tehlikeli bir propaganda silahına dönüştürür. Gazetenin mekaniği de en az büyücü kadar büyüleyicidir. Diagon yolundaki merkezinde basılan gazete, büyülenmiş metal harflerle dizilir. J.K. Rowling'in notlarına göre, gazetenin metinleri, gün içinde gelişen olaylara göre değişebilir. Bu, Hermione Granger'ın Dumbledore'un ordusu sikkelerinde kullandığı protean büyüsüne benzer bir mekanizmadır. Sabah baskısında Baranan kaçak görüldü yazarken, öğleden sonra o kişi yakalandıysa, elinizdeki gazetenin manşeti anlık olarak değişebilir. Ayrıca olağanüstü durumlarda akşam postası ve pazar postası gibi ek baskılarla bilgi akışı 7/24 kontrol altında tutulur. Gazetenin başında, serinin büyük bölümünde genel yayın yönetmeni olarak Barnabas Kaff bulunur. Kaff, kötü niyetli bir ölüm yiyen değildir belki ama ondan daha tehlikeli bir şeydir. Omurgasız bir idarecidir. O, gazetecilik etiğinden ziyade gazete satışlarına ve Sihir Bakanı ile aynı locada oturmaya önem verir. Eğer bakanlık hava güneşli diyorsa, dışarıda fırtına kopsa ve ruh emiciler uçuşsa bile Kaff manşete güneşi basar. Onun için gerçek, iktidarın onayladığı şeydir. Gelecek postasının habercilik anlayışının en yozlaşmış, en karanlık yüzü şüphesiz Vita Skeeter'dır. O, bir gazeteciden çok bir hayat karartma uzmanı ve profesyonel bir manipülatördür. Skeeter'ın varlığı, gelecek postasının ne kadar düşebileceğinin kanıtıdır. Skeeter'ın en büyük silahı, asası değil, tez aygıtı tüy kalemdir. Bu kalem, basit bir stenografi aracı değildir. O, gerçeği anında drama ve yalana dönüştüren büyülü bir algoritmadır. Ateş Kadehi'nde Harry ile yaptığı röportajı hatırlayın. Harry, evet gibi basit ve çekingen bir cevap verdiğinde bile kalem parşömene, gözleri geçmişin hayaletleriyle dolarken boğuk bir sesle onayladı ve içindeki acıyı bastırmaya çalıştı gibi Harry'nin asla hissetmediği melodramatik cümleler yazar. Kalem gerçeği değil, satacak olan hikayeyi yazar. Rita'nın görevi haber yapmak değil, sansasyon yaratmaktır. Ancak Rita'nın asıl tehlikesi bilgi toplama yöntemidir.
Uzun süre boyunca Rita'nın kimsenin duyamayacağı en özel konuşmaları, Hagrid'in yarı dev olduğunu itiraf etmesi, Hermione ve Viktor Krum'un göl kenarındaki sohbetini nasıl öğrendiği büyük bir gizemdi. Cevap, gazetecilik etiğinin ve büyücü yasalarının tamamen ihlalidir. Rita Skeeter, bakanlığa kayıtlı olmayan bir animagustur. Bir hamam böceğine dönüşebilmektedir. Bu yetenek sayesinde Hogwarts'ın en korunaklı odalarına, zindanlarına ve hastane kanadına bir böcek olarak sızmış, masaların altına, pencere pervazlarına saklanarak en mahrem sırları dinlemiştir. Hagrid'i tehlikeli ve vahşi bir melez, Hermione'yi ünlü büyücülerin kalbini kıran bir fettan, Harry'i ise dengesiz ve ilgi budalası olarak göstermiştir. Gelecek Postası bu haberlerin kaynağını asla sorgulamamıştır. Çünkü Rita Skeeter'ın imzası yüksek tiraj demektir ve tiraj etik değerlerden her zaman daha önemlidir. Gelecek Postası'nın tarihindeki en utanç verici, en zararlı dönem şüphesiz Harry'nin 5. yılı, yani Zümrüt Anka yoldaşlığı dönemidir. Bu dönem medyanın siyasi iktidar tarafından nasıl bir susturucu ve itibar suikastçısı olarak kullanıldığının ders niteliğinde örneğidir. Sihir Bakanı Cornelius Fudge, Lord Voldemort'un döndüğü gerçeğiyle yüzleşmekten ölesiye korkuyordu. Bu korkusunu bastırmak ve koltuğunu korumak için Gelecek Postası'nı kullandı. Strateji basitti. Eğer Voldemort'un döndüğünü iddia edenleri, başta Harry ve Dumbledore'u, deli ve güvenilmez ilan ederlerse kimse onlara inanmazdı. Gazete, sistematik ve acımasız bir karalama kampanyası başlattı. Albus Dumbledore, yüzyılın en büyük büyücüsü, bir ay içinde bunak, yaşlılıktan ne dediğini bilmeyen ve bakanlık işlerine burnunu sokan bir figüre dönüştürüldü. Gazete, Dumbledore'un elinden alınan ünvanları, Büyüce Şurası Başbüyücüsü ve benzeri, büyük bir zevkle manşetlere taşıdı. Harry Potter, sağ kalan çocuk, bir yaz içinde yalan söyleyen çocuğa dönüştürüldü. Gazete, Harry'nin kafasındaki yara izinin beynini etkilediğini, onun dikkat çekmeye çalışan, trajik geçmişinden beslenen dengesiz bir ergen olduğunu ima eden, psikolojik analiz süsü verilmiş makaleler yayınladı. Bu propaganda o kadar etkili oldu ki sadece halkı değil, aileleri bile böldü. Harry'nin oda arkadaşı Seamus Finnegan, annesi gazeteye inandığı için Harry ile kavga etti. Daha da acısı, Ron'un abi Percy Weasley, gazetede yazılanlara inanarak ailesini terk etti ve Harry'e dengesiz diyerek bakanlığın tarafını seçti. Bu, Gelecek Postası'nın sadece kağıt üzerinde kalmadığının, en sıkı bağları olan ailelerin bile içine sızıp zehirlediğinin kanıtıdır. Bakanlık, gazeteyi kullanarak halkı huzurlu bir cehalet içinde tuttu ve bu gecikme Voldemort'un güçlenmesine neden oldu. Fudge gittiğinde ve yerine Savaş Bakanı imajıyla Rufus Scrimgeour geldiğinde gazetenin tonu değişti ama dürüstlüğü geri gelmedi. Scrimgeour, halkın moralini yüksek tutmak ve bakanlığın işleri kontrol altında tuttuğu algısını yaratmak istiyordu. Bu dönemde gazete, yeni bir kahramanlık hikayesi yaratma peşindeydi. Bakanlık, Harry Potter'ın seçilmiş kişi olarak gazete tarafından parlatılmasını, bakanlığa girip çıkarken fotoğraflarının çekilmesini istiyordu. Harry bunu reddedince gazete başka bir taktiğe başvurdu. Sahte zaferler. Stan Shunpike gibi aslında hiçbir suçu olmayan, belki sadece çenesini tutamayan insanlar ölüm yiyen şüphesiyle tutuklandı. Gelecek Postası bu tutuklamaları "Bakanlık terörle savaşıyor" manşetleriyle duyurdu. Stan'in Azkaban'a atılmasını büyük bir başarı gibi gösterdiler. Gerçek ölüm yiyenler dışarıda plan yaparken gazete halkı sahte bir güvenlik hissiyle uyutmaya devam etti. Bakanlığın düşmesi, Scrimgeour'un öldürülmesi ve Pius Thickness'ın, Voldemort'un Imperius laneti altındaki kuklası, bakan olmasıyla Gelecek Postası artık sansürlenen bir gazete değil, doğrudan Voldemort'un resmi yayın organıydı. Bu dönemde atılan manşetler, büyücü tarihinin en korkunç belgeleridir ve Nazi Almanyası propagandalarını andırır. Muggle doğumlular büyüyü çalıyor. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan, tamamen ökçü ve nefret dolu bir yalan haberle Muggle doğumlu büyücülerin asalarını ve büyü yeteneklerini gerçek büyücülerden çaldığı iddia edildi. Bu haberler, Muggle doğumluları kayıt komisyonunun kurulmasına, masum insanların avcılar tarafından toplanmasına ve Azkaban'a atılmasına zemin hazırladı. Gazete, soykırımı meşrulaştırdı. Bir numaralı istenmeyen kişi. Harry Potter, bir zamanlar gazetenin kahramanı, sonra delisiyken, şimdi başına ödül konmuş bir suçlu olarak aranıyordu. Hermione Granger'ın fotoğrafı, budanık ve tehlikeli, başlığıyla basıldı. Bu dönemde Gelecek Postası okumak, zehir içmek gibiydi. İnsanlar gazeteyi korkudan alıyordu. Kimin tutuklandığını, kimin öldüğünü, sıranın kendilerine gelip gelmediğini görmek için. Tek alternatif ses, Xenophilius Lovegood'un Dırdırcısıydı. Dırdırcı, eskiden buruşuk boynuzlu hırdürler hakkında yazan marjinal bir dergiyken,
Harry Potter ile yaptığı röportaj ve Voldemort karşıtı duruşuyla kısa bir süre için gerçeğin kalesi oldu. Ancak bakanlık Luna Lovegood'u kaçırarak Xenophilius'u da susturdu. Gelecek Postası'nın yalanlarına karşı duracak kimse kalmamıştı. Hogwarts Savaşı sona erip Voldemort yenildiğinde büyücülük dünyası sadece binalarını değil, kurumlarını da yeniden inşa etmek zorundaydı. Gelecek Postası, savaştaki işbirlikçi rolü nedeniyle büyük bir itibar kaybına uğramıştı. Kingsley Shacklebolt'un bakan olduğu yeni dönemde gazetede zorunlu bir reform sürecine girdi. Ancak gazetenin tarihindeki en tatlı ironilerden ve en büyük değişimlerden biri, J.K. Rowling'in seriden yıllar sonra paylaştığı bir detayda saklıdır. Harry Potter'ın eşi, eski profesyonel Quidditch oyuncusu, Holyhead Harpies takımından Ginny Weasley, aktif spor kariyerini bıraktıktan sonra Gelecek Postası'nda işe başladı. Görevi ise kıdemli Quidditch muhabiriydi. Bu muazzam bir devrimdi. Düşünün, yıllarca Harry ve Weasley ailesi hakkında en iğrenç yalanları basan, onlara hain, fakir, deli diyen gazetenin en çok okunan spor sayfaları şimdi bir Weasley'e, Harry Potter'ın eşine emanetti. Özellikle 2014 Quidditch Dünya Kupası sırasında Brezilya'daki turnuvada Harry Potter'ın saçlarında beyazlar var, evliliğinde sorun mu var diye spekülasyonlar üretirken Ginny Weasley, Rita'yı canlı yayında lanetlememek için kendini zor tutuyor ve sadece maça, spora ve gerçeklere odaklanıyordu. Ginny'nin varlığı, Gelecek Postası'nın bile doğru insanlar dümene geçtiğinde düzelebileceğinin bir işaretiydi. Gelecek Postası'nın tarihi, bize sadece büyücü dünyası hakkında değil, kendi dünyamız hakkında da çok önemli bir ders verir. Güç sadece asada değildir. Güç, hikayeyi kimin anlattığındadır. Eğer bir toplum, önüne konulan her haberi sorgulamadan kabul ederse, Cornelius Fudge gibi korkaklar, Rita Skeeter gibi yalancılar ve Lord Voldemort gibi tiranlar, o toplumu istedikleri gibi şekillendirebilirler. Kahramanlar haine, masumlar suçluya dönüşebilir. Ancak hikayenin sonunda gördük ki, yalanlar ne kadar hızlı yayılırsa yayılsın, en güçlü büyü bile gerçeği sonsuza kadar saklayamaz. Bazen en büyük direniş, kalabalıkların inandığı manşetlere bakıp, "Hayır, ben gerçeği biliyorum," diyebilmektir. Harry, Hermione ve Ron bunu yaptı. Dırdırcı bunu yaptı. Ve sonunda karanlık dağıldı. Büyücü dünyasının mürekkep kokulu, hareketli resimlerle dolu ama bir o kadar da tehlikeli koridorlarında yaptığımız bu analizin sonuna geldik. Bir sonraki manşete kadar okuduklarınıza dikkat edin, sorgulayın ve her zaman satır aralarına bakın. Işıkları söndürme vakti. Nox.